Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Diva Patik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte iki şiş dikişsiz hem kolay hem de çok güzel bir patik yapacağız. Ben patiğimde eflatun ve krem tonlarında 2 tane normal patiklik ip kullandım. Şişlerim 3 numara. Hemen modelimi de göstereceğim. İşte hanımlar, modelimiz bu şekilde. Kolay, şık, zarif bir patik oldu. Bu şekilde patiğimizin hiçbir yerinde dikişimiz yok. Patiğimize şu kenardan başlıyoruz. Ön bölümünü tamamladıktan sonra diğer kenara örüyoruz. Ardından tabanı ve topuğu örerek patiğimizi bitiriyoruz. Hanımlar, bu patiğimin şu taban bölümünde misinalı şiş kullanabilirsiniz. Fakat ben şöyle bir tık uzun şiş kullandım. Bu şekilde yine aynı şişlerle kenarları da yapabilirsiniz. Ayrıca bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldu. Hemen patiğimize başlayalım. Ben 24 ilmek olarak başladım hanımlar. 24 ilmeğimizi atacağız. Şu birinci ilmeğim, 2, 3, 4, 5, 6, bu şekilde toplam 24 ilmeğimizi atalım gelelim. 24 ilmeğimi attım hanımlar. Şuraya hemen bir düğüm atacağım. Ucunda kalan bu fazla ipimizi de şöyle kesiyoruz. Patiğimizde baştan sona haroşa örgü uygulaması yapacağız. Ben örgümüzün hem ön hem arka yüzünde düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Diğer ilmeklerimi şu anda düz olarak, yani haroşa olarak örüyorum. Bu şekilde hanımlar. İlmeklerimizi haroşa örüyoruz. Sonuncu ilmeğimi de yine ördüm. Geri dönüyorum. Geri döndüğümüzde ön yüzdeyiz. Ön yüzde olduğumuzu şöyle kabul ediyorum. Şu başlangıç ipimiz eğer sol taraftaysa ön yüzdeyiz demektir. Burada şu anda bakın bir diş haroşamız oluştu. Modele başlamadan önce buraya bir diş haroşa daha öreceğiz. Çünkü burada 2 diş haroşamız olmalı. Şimdi ön yüzdeyiz hanımlar. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi yine düz olarak örelim. Arka yüzde de yine düz örelim. Ön yüzde buluşalım. Evet hanımlar, ön yüzde ve arka yüzde ilmekleri düz ördüm. Bakın tekrar ön yüzdeyiz ve burada 2 diş haroşamız oluştu. Artık bu eflatun desenimizi de oluşturacağız. Renkli ipimizi bu sıramızda ekleyeceğiz. Şöyle eflatun ipimi getirdim. Kenardan toplam kenar ilmeğimle birlikte 3 ilmeğimi kremili örüyorum. Kenar ilmeğimle birlikte toplam 3 ilmek. Ardından buraya 2 ilmek eflatun öreceğim. 1, hemen yanına bir tane daha ördüm, 2. Bu eflatun ipimin ucunu şurada şöyle kremime bağlıyorum. Patiğimiz sökülmesin diye. 3 tane kenar ilmeğimle birlikte krem ördüm. Yanına 2 eflatun ördüm. Devamında 2 ilmek krem, 2 tane eflatun, 2 krem, 2 eflatun, 2 krem, 2 eflatun, 2 krem, 2 eflatun ördüm. Bakın kalan son 3 ilmeğimi de krem ipim ile örüyorum. Toplamda 5 tane eflatun desenimizi kurduk. 1, 2, 3, 4, 5. Ön yüzde modeli kurduk. Arka yüzde ilmeklerimizi gördüğümüz renklerle öreceğiz. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Krem ilmeklerimi krem ile haroşa ördüm. Şu anda arka yüzdeyiz hanımlar. Renk değişikliği yapacağım. Eflatun ilmeklerimi eflatun ipimi ile öreceğim. Şöyle çaprazlamasına bakın, kremin altından alarak eflatun ipimi alıyorum. 2 eflatun ilmeğimi eflatun ile ördüm. Eflatunu arkaya alıyorum. Kremimi elime aldım. Krem ilmeğimi krem ile örüyorum. Tekrar kremi arkaya aldım. Eflatun ipim ile 2 ilmek örüyorum. 2 krem ilmeğimi de krem ipimle öreceğim. Arka yüzde ilmeklerimizi gördüğümüz renklerle haroşa örüyoruz. İp geçişlerinde ipi arka yüzde bırakıyoruz. Patiğimizin arka yüzünde. Yine
2 eflatun ilmeğim var. Eflatun ipim ile örüyorum. 2 krem ilmeğim var. Kremlerimi de krem ipim ile örüyorum. Tekrar 2 eflatun ilmeğimi eflatun ile ördüm. Kalan 3 tane krem ilmeğimi krem ipim ile örüyorum. Bakın hanımlar, ilk desenimizi tamamladık. Desenlerimiz arasında bir diş haroşamız var. Bu sırada eflatun ipimizi kullanmayacağız. İlmeklerimizi krem ipimiz ile öreceğiz hanımlar. Bu şekilde. Tamamını krem ile örüyoruz. Evet, ön yüzde ilmeklerin hepsini ördüm. Arka yüzdeyim. Arka yüzde de yine ilmeklerimin tamamını haroşa örüyorum. Böylece bir diş haroşamızı krem ipimiz ile ördük. Eflatun desenlerimiz arasında bir diş krem haroşamız oluyor. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Tekrar ön yüzdeyiz. Bu şekilde. Şimdi tekrardan aynı eflatun modeli tekrar edeceğiz. Yani hemen modeli üzerinde göstereyim. Bakın eflatun desenimiz var. Arada bir diş haroşamız. Eflatun desenimiz var. Arada bir diş haroşamız var. Modelimiz bu şekilde hanımlar. Şimdi ikinci kez modeli birlikte kuralım. Kenar ilmeğini aldım. Yanına 2 ilmek daha ördüm. Yani kenarda toplam 3 ilmeğim oldu. Tekrar eflatun ipimi alıyorum. Buraya 2 eflatun, 2 krem, 2 eflatun, 2 krem, 2 eflatun, 2 krem, 2 eflatun, 2 krem, 2 eflatun ve son 3 ilmeğimi krem ile ördüm. İkinci desenimizi de ön yüzde yaptık. Tekrar geri dönüyorum. Arka yüzde yine ilmeklerimizi gördüğümüz renklerle öreceğiz. Krem ilmekleri krem ipimiz ile, eflatunları eflatun ile renk geçişi yaparken ipleri arka yüzde bırakacağız hanımlar. 2 eflatunumu ördüm. Eflatunu arka yüzde bıraktım. Kremimi aldım. Bu şekilde. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi arka yüzde gördüğümüz renklerle haroşa olarak örüyoruz hanımlar. 2 tane kremi ördüm. 2 eflatunumu örüyorum hemen yanına. Yine eflatunu arkada bırakıp kremimi aldım. 2 ilmek kremimi örüyorum. Tekrar renk geçişi yapıyorum. 2 eflatun ilmeğimi eflatun ile örüyorum. Yine eflatunu arkada bıraktım. Kalan 3 ilmeğimi krem ile örüyorum hanımlar. Bu şekilde bakın ikinci desenimizi de oluşturduk. Şimdi bir diş haroşamızı krem ipimiz ile öreceğiz. Yani ilmeklerin tamamını ön yüzde krem ile öreceğiz. Arka yüzde yine krem ile öreceğiz. Bir diş haroşa düşecek. Sonra eflatun ile üçüncü desenimizi oluşturacağız. Biz de hanımlar buraya toplamda ben şu kenara 9 tane eflatun desen yaptım. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tane desen yaptım. 9. desenden sonra bir diş krem haroşamı da ördüm. Sonra ön bölüme geçiş yaptım. Bu aşamada patiğimizin en ölçüsünü sizlere mezura ile vermek istiyorum. En olarak hanımlar patiğimizin ölçüsü şöyle gösteriyorum. Bakın hanımlar 8,5 santim. 8,5 santim enimiz var. Boy ölçüsünü de 9 tane desenimi yaptıktan sonra sizlere vereceğim. Şimdi hep birlikte patiğimizin bu kenarını tamamlayalım, gelelim. Evet hanımlar, toplamda 9 tane modelimi yaptım, geldim. Şimdi de ölçüyü vereyim. Buraya kadar kaç santim olmuş göstereyim boy ölçüsünü. Şöyle 9 santim hanımlar. 9 santim olarak gördüğünüz gibi ördüm. Şimdi patiğimizin şu ön bölümlerini yapacağız hanımlar. Oval bir görüntü verebilmek için burun kısmına. Yapacağımız işlem şu. Öncelikle 3 ilmek öreceğim. Şu kenar ilmeğimle birlikte. Kenar ilmeğim 1, 2, 3. Ardından geri dönüyorum.
İlk ilmeğimi normal düz olarak ördüm. Kalan 2 ilmeğimi de yine örüyorum. 3 ilmek ördüm, döndüm. Şimdi geri dönüyorum. Tekrar ön yüzdeyiz. Bu defa 5 ilmek öreceğim, geri döneceğim. Sonraki sırada 7 ilmek öreceğim. Her defasında ilmek sayısı ikişer ikişer artarak gidecek. 5 ilmeğimi öreceğim. Kenar ilmeğim 1, 2, 3. Burada da yine eflatun ipimizle modelimizi yapacağız hanımlar. Buraya 2 tane eflatun örüyorum. Kenarda bakın 3 tane krem, 2 eflatun, 5 ilmek oldu. Geri dönüyorum. 2 eflatun ilmeğimi, bakın ilk ilmeğimi geri döndüm, düz ördüm. İkinci eflatun ilmeğimi de ördükten sonra ipimi arkaya doğru alıyorum. Kalan 3 ilmeğimi krem ipim ile örüyorum. Geri dönüyoruz hanımlar. Bu defa 7 ilmek örüp geri döneceğiz. Yine patiğimizde bu modeli yaptığımız gibi bir sıra model eflatun modeli yaparken bir sıra normal ilmeklerimizi krem haroşa ile örüyoruz. 7 ilmek öreceğim krem ipim ile. 1, 2, 3, 4, 5, 2 ilmek daha öreceğim. 6, 7. 7 tane ilmeğimi ördüm. Geri dönüyorum. İlk ilmeğimi yine düz ördüm. Kalan ilmeklerimi de düz olarak örüyorum. Ön yüzdeyiz yeniden. Bu defa 9 ilmek öreceğiz. Bu defa eflatun ipimizle modelimizi kuracağız. 9 ilmek öreceğiz. Kenar ilmeğim 1, 2, 3 tane kremimi ördükten sonra 2 eflatun öreceğim. 5 oldu. Yanına 2 krem öreceğim. 7 oldu. 2 tane daha eflatunumu ördüm. 9 ilmeğimiz oldu. 9 ilmekten sonra geri dönüyoruz. Yine ilk ilmeğimi örerek başladım. Eflatun ilmeklerimi eflatun ipim ile, krem ilmeklerimi de krem ipim ile örüyorum. Tekrar kremimi aldım. Son 3 ilmeğimi krem ipim ile örüyorum. Ön yüzdeyiz hanımlar. Bu defa 11 ilmek örüp geri döneceğiz. Bu defa krem ipimizle öreceğiz hanımlar. Eflatun ipimiz beklesin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ilmeğimi ördüm. Geri dönüyorum. İlk ilmeğimi örerek başladım. Diğer ilmeklerimi de sırası ile haroşa örüyorum. Tekrar ön yüzdeyiz. Bu defa 13 ilmek örüp geri döneceğiz. Eflatun modelimizi kuracağız hanımlar. 3 tane kremimi örüyorum. Yanına 2 eflatun ördüm. 5 oldu. 2 krem ördüm. 7 oldu. Tekrar 2 tane eflatun ördüm. 9 oldu. 2 krem ördüm. 11 ve 2 ilmek de eflatun örüyorum. 13 ilmek oldu. 13 ilmekten sonra geri dönüyorum. Her defasında 2 ilmek fazla örüyoruz hanımlar. İlk ilmeğimi örerek başladım. Eflatun ilmeğimi yine eflatun ipim ile ördüm. Renk değişikliği yapıyorum. Krem ilmeklerimi krem ipim ile, eflatun ilmeklerimi de eflatun ipim ile örüyorum. Tekrar renk değiştirdim. Eflatunumu aldım. 2 ilmek eflatunumu ördüm. Ve kalan 3 ilmeğimi krem ile örüyorum. Tekrar ön yüzdeyiz. Yine bu defa krem ipimizi kullanacağız. 15 ilmek öreceğiz hanımlar. 15 ilmek. Sayarak gidelim. Kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ilmeğimi ördüm. Geri dönüyorum. İlk ilmeğimi yine düz örerek başladım. Diğer ilmeklerimi de yine düz, yani haroşa örüyorum. Tekrar geri döndük. Ön yüzdeyiz. Bu defa 17 ilmek öreceğiz hanımlar. 17 ilmek. Ve desenimizi de kuracağız yine. Kenar ilmeğim 1, 2, 3 tane krem ördüm. Yine eflatun ipimi alıyorum. 2 eflatun ördüm. 5 oldu. 2 krem daha örüyorum. 7. 2 eflatun daha ördüm. 9. 2 krem örüyorum. 11. 2 eflatun ördüm. 13. 2 krem ördüm. 15 ve 2 tane daha eflatunumu örüyorum.
17 ilmek örmüş olduk. Bakın şurada oval bir görüntü oluşuyor kenarda. Geri dönüyorum hanımlar. Yine ilk ilmeğimi düz ördüm. Yanındaki eflatun ilmeğimi de eflatun ipimle örüyorum. Yine ilmeklerimizi gördüğümüz renklerle sıra sonuna kadar örüyoruz. İki kremimi krem ile ördüm. 2 eflatun ilmeğimi eflatun ipim ile örüyorum ve kalan 3 ilmeğimi krem ipim ile örüyorum. Geri döndük hanımlar, ön yüzdeyiz. Bu sırada sadece krem ipimizi kullanacağız. Bu defa 19 ilmek öreceğiz. Bir önceki sırada 17 ilmek örmüştük. 19 ilmeğimi örüyorum. Kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ilmek ördüm. Geri dönüyorum. İlk ilmeğimi örerek başladım. Diğer ilmeklerimi de yine haroşa yani düz örüyorum. Tekrar geri döndük hanımlar. Ön yüzdeyiz. Bu defa yine eflatun ile desenimizi yapacağız. Bir önceki sırada 19 ilmek örmüştük. Bu sıramızda 21 ilmek örüp geri döneceğiz. 3 tane kremimi örüyorum. Eflatun ipimi aldım. 2 eflatun ördüm. 7 ilmek oldu. 2 krem örüyorum. 2 eflatun ördüm. 5 oldu. 2 krem ördüm. 7 oldu. Tekrar 2 eflatun örüyorum. 9. 2 krem örüyorum. 11. 2 eflatun örüyorum. 13. 2 krem ördüm. 15. 2 eflatun ördüm. 17. 2 krem ördüm. 19 ve 2 tane daha eflatun örüyorum. 21 ilmek ördüm. Bakın kenarda 3 ilmek kaldı. Geri dönüyorum hanımlar. 3 ilmek ile başladık. 21 ilmek olana kadar ikişer ikişer artırarak ilmeklerimizi ördük. Kenarda son 3 ilmek kalana kadar. Yine arka yüzde ilk ilmeğimi örerek başladım. 2 kremimi krem ile örüyorum. Eflatun ilmeklerimi de eflatun ipim ile örüyorum. Arka yüzde ilmeklerimizi gördüğümüz renklerle haroşa olarak örüyoruz. Desenimizi tamamladık hanımlar. İlk parçamızı tamamladık. Patiğimizin ön bölümündeki. 2 tane kremimi ördüm. Yine eflatunumu alıyorum. 2 eflatun ilmeğimi eflatun ipim ile ördüm. Tekrar kremimi alıyorum. 2 krem. Tekrar eflatun ipimi alıyorum. 2 eflatun. Geri döndüm. Tekrar kremimi alıyorum. Kalan 3 ilmeğimi krem ipim ile örüyorum. Evet hanımlar, patiğimizin bu bölümündeki bakın şuradan şuraya bir dilimi tamamladık. Bakın bir dilimde toplamda şuradan itibaren bakın düz haroşadan itibaren bir dilimde toplamda 1, 2, 3, 4, 5 tane desenimiz var. Şuraya da 5 tane desenimiz oldu. Şimdi yapacağımız işlem şu. İlmeklerimizi tamamen haroşa olarak öreceğiz. Hepsini krem ipimiz ile örüyoruz. Tamamını 24 ilmeğin hepsini yani. İlk dilimi tamamladık. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Arka yüzde de yine ilmeklerin tamamını kenar ilmeğini örmeden alıyorum. İlmeklerin tamamını haroşa örüyorum. Dilimler arasında bir diş haroşa örüyoruz krem ipimiz ile. Birinci dilimi tamamladık ve krem ipimiz ile bir diş haroşamızı bu şekilde örmüş olduk. Evet hanımlar, ilk dilim bitti. Şimdi biz bu dilimden toplamda bu patiğimize 4 tane yapacağız. Şurada bir dilim,
2 dilim, 3. Şu kenarda da bir dilimimiz var, 4. Toplamda 4 dilim yapacağız. Şimdi ilk dilimi nasıl yaptıysak diğer 3 dilimi de aynı şekilde yapacağız hanımlar. Kafanız karışmasın diye bir iki sıra ikinci dilimimizi de birlikte yapalım. İlk dilime 3 tane krem örerek başlamıştık, geri dönmüştük. Bakın ilk dilimi nasıl yaptıysak ikinciyi de aynı şekilde başlatıyoruz. Toplam 4 dilimden oluşan patiğimizin ilkini yaptık, ikincisindeyiz. 3 krem örmüştük, geri dönmüştük. Şöyle ipim karşıda, ilk ilmeğimi örüyorum. İkinci ve üçüncü ilmeğimi de ördüm. Geri döndük, ön yüzdeyiz. Bu defa 5 ilmek öreceğiz hanımlar. Eflatun ipimizi de kullanacağız. Kenar ilmeğim 1, 2, 3. Bu 2 ilmeği eflatun ile öreceğim. Bakın model aynı hizadan devam ediyor. 2 tane eflatun ördüm. 5 ilmek oldu. Geri dönüyorum. 2 eflatunumu düz ördükten sonra kremimi alıyorum. Kalan 3 ilmeğimi de krem ile örüyorum. Şimdi geri döndük, ön yüzdeyiz hanımlar. Bu defa 7 ilmek öreceğiz. Bir sıra model yaparken bir sıra ilmekleri krem ile haroşa örüyorduk. Bu sırada krem ipimizle haroşa öreceğiz ilmekleri. 7 ilmek. Kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ilmekten sonra dönüyorum. İlmeklerimi haroşa örüyorum yine. Tekrar ön yüzdeyiz. Bu defa 9 ilmek öreceğiz. Model yapacağız. 3 tane kremimi ördüm. Yanına 2 eflatun örüyorum. 5 ilmek oldu. 2 krem ördüm. 7 ilmek oldu. 2 tane daha eflatun örüyorum. 9 ilmeğimiz oldu. 9 ilmekten sonra yine geri dönüyorum. Arka yüzde ilmeklerimi gördüğüm renklerle yine haroşa örüyorum. Bu şekilde. Hanımlar, şimdi bir ön yüzdeyiz. Bu defa krem ipimizi kullanacağız. 11 ilmek örüp döneceğiz. Ardından model kurulumu yapacağız. 13 ilmek öreceğiz. Derken 21 ilmek olana kadar öreceğiz. Geri döneceğiz. 21 ilmekten sonra zaten dilimimiz tamamlanmış oluyor. Araya ilk modelde olduğu gibi krem ipimiz ile bir diş haroşamızı öreceğiz. Sonra 3. dilimimize geçeceğiz. 3. dilimi de yine aynı şekilde tamamlayacağız. 4. dilime geçeceğiz. Bu dilimden toplamda 4 tane yapacağız. Şimdi patiğimizin bu dilimlerini toplam 4 tane olacak şekilde tamamlayalım. Gelelim diğer kenarına, birlikte başlayacağız. Evet hanımlar, patiğimin bu bölümüne toplamda 4 dilim ördüm. Bakın şu birinci dilim, şu ikinci dilim, şu üçüncü dilim, şu da 4. 4 dilimimiz oldu. Şimdi patiğimizin diğer kenarını yapacağız. Yani şu kenarını yapacağız. Diğer kenarla aynı şekilde hanımlar yapılacak. 24 ilmek üzerinden normal modelimize devam edeceğiz. Yine 3 ilmeğimi örüyorum. Tekrardan eflatun ipimi aldım. 2 eflatun, 2 krem, tekrar 2 eflatun, 2 krem, 2 eflatun, 2 krem. Sıra sonuna kadar modelimizi kuruyoruz. Yine 2 eflatun, 2 krem, 2 eflatun ve son 3 ilmeğimi krem ile örüyorum. Ön yüzde modelimizi kurduk. Arka yüzde yine ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz hanımlar, bu şekilde. Krem ilmeklerimizi krem ipimiz ile, eflatun ilmeklerimizi de eflatun ipimiz ile haroşa örüyoruz. Diğer tarafa hanımlar, ben 9 tane model yapmıştım. Buraya da yine aynı şekilde 9 model yapacağım. Model sayıları iki yanda da eşit olmalı kenarlarda. Siz de yani diğer tarafa belki 10 model yaptınız. Belki 8 model yaptınız. Artık sayınız kaçsa, ölçüleriniz hangisine müsait olduysa aynı sayıda bu tarafı da örmeniz gerekiyor. Kenarlarımızın yapılışı aynı. Bu şekilde sıra sonuna kadar ilmeklerimi örüyorum. Yine eflatun ipime geldim. 2 ilmeğimi eflatun ile örüyorum. İpimi arkada bırakıp kremimi aldım. Kalan 3 ilmeğimi krem ile örüyorum.
Şimdi tekrar ön yüzdeyiz. Ön yüzde hanımlar yine model arası için bir diş haroşamızı öreceğiz. Krem ile sonra aynı modeli tekrar edeceğiz. Dediğim gibi bakın şuraya kadar ben toplamda 9 model yapmıştım. Burada da şuradan itibaren bir model yaptık. Buraya 8 tane daha model yapacağım. Tam olacak. Hanımlar yine bu kenarı da diğer kenarla eşit olarak örelim gelelim. En son modelimiz yani benim en son modelim 9. modeldi. 9. modelden sonra burada hanımlar bakın 2 diş haroşa ile başlamıştık. Buraya da yine krem ipimiz ile modelin bitiminde 2 diş haroşamızı örelim gelelim. Ardından tabanımıza başlayacağız. Evet hanımlar 9 adet modelimi patiğimin bu kenarına ördüm ve geldim. Şimdi hanımlar yapacağımız işlem şu, ilmeklerimizi keseceğiz. İkişer ikişer toplayarak ilmeklerimizi kesiyoruz bu şekilde. Biraz gevşek bir kesim yapalım hanımlar, sıkı kesim yapmayalım. Patiğimizin topuk bölümünü yaparken bu kesim yaptığımız kenar ilmek yerlerinden, yani bakın V şeklinde görünen yerlerden ilmekler çıkaracağız çünkü. Bu şekilde ilmeklerimizi sıra sonuna kadar keselim gelelim hanımlar. Evet hanımlar, ilmeklerimin tamamını kestim. Buraya bir tane şöyle bir zincir oluşturacağım. Hatta 2 tane çekelim, sıkı olsun. İpimin ucunu kesiyorum. Patiğimizin bu üst bölümünü böylece tamamladık. Şimdi patiğimizi hanımlar şöyle şuradan başlayarak kenar ilmek yerlerine girerek ilmekler çıkaracağız. Patiğimizin tabanını öreceğiz. Bu bölümde şöyle bir tık uzun şiş kullanacağım. Misinalı şiş de kullanabilirsiniz. İsteğe bağlı olarak. Şöyle bakın şurada ilk kenar ilmek yerim şurası. Buraya ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmeğimi çıkarıyorum, ilk ilmeğimi. Sırasıyla kenar ilmek yerlerine girerek ilmek çıkaracağız hanımlar. Bakın sıradaki kenar ilmek yerine girerek yine bir ilmek çıkarttım. Hemen ipimin ucunu burada kendine bağlayacağım. Burası sağlam olsun, sökülmesin diye. Şuraya düğümümü attım. Bu şekilde kenar ilmek yerlerine girerek ilmeklerimizi çıkarıyoruz. İlmeğin iki kanadına birden giriyorum. Bu şekilde. Baktığımızda burada 9 ilmeğimiz oldu. Diğer uca kadar aynı şekilde ilmekleri çıkaracağız. Ben diğer uca kadar toplamda 83 ilmek çıkardım hanımlar. Siz buraya modeli fazla yaptıysanız birkaç ilmek oynar bu sayı. Ya da az yaptıysanız sayı azalır. Hani ilmek sayısı ona göre, hani ben 83 yaptım. Belki sizden 81 ilmek, belki 79 ilmek çıkacak. Belki 83 ya da 85 ilmek çıkacak. Bu tamamen bu sayılarınıza göre değişiklik gösterebilir. Birkaç ilmek oynayabilir. Şimdi diğer uca kadar ilmeklerimizi çıkaralım gelelim. Diğer uca kadar 83 adet ilmeğimi çıkarttım geldim hanımlar. Şimdi geri dönüyorum. Arka yüzdeyiz. Kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Yine ilmeklerimizi haroşa, yani düz olarak öreceğiz. Bu şekilde. Ön yüze böylece bir diş haroşamız düşüyor hanımlar. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi haroşa örüp gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi ördüm geldim. Ön yüzde bir diş haroşamız oluştu. Burundan başlayarak tabanına örmeye geçeceğiz. Şişimizde 83 ilmeğimiz vardı. Burun kısmına 7 ilmek ile başlayacağız. 83'ten 7'yi çıkartacağım hanımlar. Burun için ayırdığımız 7 ilmeği. Geriye 76 ilmek kalıyor. 76 ilmeği de iki yana eşit olarak paylaştırınca kenarlara 38'er ilmek düşüyor. Sayıları bu şekilde ayarlamanız lazım. Öncelikle bu kenardaki ilk 38 ilmeğimizi öreceğiz. Kenar ilmeğimiz ile birlikte toplam 38 ilmek. Bu şekilde bakın 5 ilmek oldu. 38 ilmeğimizi örelim gelelim. Evet hanımlar, kenara 38 ilmeğimi ördüm. Şimdi burnumuz için, patiğimizin burnu için 7 ilmek daha öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Saydığımız anda bu sol kenarda da 38 ilmeğimiz kalıyor. 7 ilmekten sonra geri dönüyorum. İpimiz bu aşamada hep karşıda olacak ve ilk ilmeği örmeden alacağız. Şimdi 7 ilmeğimi öreceğim. Şu ikinci ilmeğim. 3, 4, 5, 6, 7. Tekrar geri döndüm. Burnumuz için ayırdığımız 7 ilmek ile bir diş haroşa ördük. Yanlardan birer ilmek alarak tabanda 13 ilmek olana kadar öreceğiz hanımlar. Yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Öncelikle 7 ilmeğimi öreceğim. 3 oldu. 4, 5, 6, 7. Yan taraftan bir ilmek örerek ortaya ekledim. Ortada 8 ilmek oldu. Geri dönüyorum. İpim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. Ortadaki 8 ilmeğimi öreceğim.
Bakın 4 ilmek oldu. 5, 6, 7, 8. Yandan da bir ilmek örerek ortaya ekledim. Ortada bu defa 9 ilmek oldu. Geri dönüyorum. Yine ipim karşıda. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 9 ilmeğimi öreceğim. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yandan da bir ilmek örerek ortaya ekledim. 10 ilmek. Geri dönüyorum. İpim karşıda. İlk ilmeği örmeden aldım. İkinci ilmeğim 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ilmek ördüm. Yandan da bir ilmek örerek ortaya ekliyoruz. Ortada 11 ilmeğimiz oldu. Şimdi yine geri döndüm. İpim karşıda. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 11 ilmeğimi öreceğim. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Yandan bir ilmek örerek ortaya ekledim. 12 oldu. Bakın burun kısmında oval bir görüntümüz oluştu. Geri dönüyorum. İpim karşıda. Yine ilk ilmeği örmeden aldım. 12 ilmeğimi öreceğim. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yandan bir ilmek daha örerek ortaya ekledim. Ortada 13 ilmek oldu. Artık bu 13 ilmek üzerinden taban kesimlerine başlayacağız hanımlar. Yani 12 ilmek öreceğiz. 13. de kesim yapacağız. İpim yine karşıda. İlk ilmeği örmeden aldım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13. ilmeği örerken yandan da bir ilmek alıyorum. İkisini keserek örüyorum. Geri döndüm. İpim karşıda. İlk ilmeği örmeden aldım. İkinci ilmeğim 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ilmek ördüm. 13. de yandan da bir ilmek alıyorum. İkisini keserek örüyorum. Kesimden sonra yine geri dönüyoruz. Her seferinde ilmekleri saymaya gerek yok. Çünkü tabanımız ile kenar arasında bakın ayrık bir görüntü var. Tabanda son bir ilmek kalana kadar öreceğiz hanımlar. İpim karşıda. İlk ilmeği örmeden aldım. İlmeklerimi örüyorum. Bakın tabanımda son bir ilmek kaldı. Bunu örerken yandan da bir ilmek alıyorum. İkisini keserek ördüm. Kesimden sonra geri dönüyorum. Yine ipim karşıda ve ilk ilmeği örmeden aldım. Tekrar tabanda son bir ilmek kalana kadar öreceğiz. Çünkü taban ile kenar arasında gördüğünüz gibi ayrık bir görüntü var. İlmeklerimi örüyorum. Bu şekilde. Bakın tabanda son bir ilmek kaldı. Bunu örerken yandaki ilmeği de alıyorum. İkisini kesiyorum. Patiğimizin tabanı 13 ilmek üzerinden bu şekilde örülecek hanımlar. Biz bu kesme işlemine sağ ve sol şişimizde son ikişer ilmek kalana kadar devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte sağ ve sol şişimizde ikişer ilmek kalana kadar patiğimizin tabanını örelim gelelim. Evet hanımlar, kenarlarda ikişer ilmeğim kalana kadar patiğimin tabanını ördüm geldim. Bu şekilde sağda ve solda ikişer ilmeğim kaldı. Topuk bölümünde de kesimler yapacağız. Öncelikle yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Yine tabanımda son bir ilmek kalana kadar öreceğim hanımlar. Bakın son bir ilmek kaldı. Bunu örerken yanındaki ilmeği de alıyorum. İkisini kesiyorum. Burada bir ilmek kaldı kenarda. Şimdi geri döndüm. İpim karşıda, yine ilk ilmeği örmeden alıyorum. İkinciyi ördüm. Ardından öndeki iki ilmeğin ikisini birlikte keserek örüyorum. Bu şekilde. Burada ilk kesimi yaptık. Şimdi bu tabanda son 4 ilmek kalana kadar öreceğiz hanımlar. Bakın şu tabanda son 4 ilmek kaldı. Burada da öndeki 2 ilmeği kesiyorum. Yanındaki bir ilmeği düz ördüm. Ve sonuncu ilmeği örerken yanındaki ilmekle birlikte keserek örüyorum. Geri döndüm. Yanlarda birer ilmek kaldı. Tekrar ipim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Yine tabanda son bir ilmek kalana kadar öreceğim. Bakın tabanda son bir ilmek kaldı. Bunu da yanındaki ilmekle birlikte keserek örüyorum. Geri döndüm hanımlar. Şöyle kısa işe geçeceğim artık. İpim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. İkinciyi örüyorum. Ardından öndeki iki ilmeği keserek ördüm. Tekrar şu kenardaki bir ilmek hariç tabanda son 4 kalana kadar örüyoruz.
Yani şu öndeki 3 ilmeği ördüm. Bakın burada son 4 ilmek var. Bu 2 ilmeği keserek örüyorum. Yanındaki bir ilmeğimi düz ördüm. Ve bu sonuncu ilmeği örerken yandaki ilmeği de alıyorum. İkisini keserek ördüm. Tabanımızda böylece 9 ilmek kaldı. Bu 9 ilmek ile patiğimizin şu arka bölümünü öreceğiz hanımlar. Bu aşamada ipim karşıda, ilk ilmeği örmeden alıyorum. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. Bu ikisini keserek örüyorum. 8 ilmek kaldı. Bu aşamada bakın sırada kenar ilmek yerleri var şu kenarda. Bu kenar ilmek yerinin 2 kanadına birden girerek ilmeğimi çıkarttım. Böylece tekrar 9 ilmeğimiz oldu. Bu şekilde hem arka bölümü örmüş oluyoruz hem de arka bölüm kenarlara eklenmiş oluyor. Geri döndüm. İpim karşıda, ilk ilmeği örmeden alıyorum. Tekrardan son 2 ilmek kalana kadar öreceğim. Son 2 ilmeğimi kesiyorum. Burada da hanımlar sağ taraftan ilmek çıkarırken dönüyorum. Ön yüzde çıkaracağım ilmeğimi. Daha kolayıma gidiyor öyle. Bakın şurada. İlk kenar ilmek yerine şu bölümde. Şu kenarın ilk kenar ilmek yerine girerek buradan da şöyle bir ilmek çıkarttım. Patiğimizin arkası bu şekilde örülecek. Son 2 ilmek kalana kadar öreceğiz. Son 2 ilmeği keseceğiz ve sıradaki kenar ilmek yerinden ilmek çıkaracağız. Yine son 2 ilmeğimi kesiyorum ve sıradaki kenar ilmek yerim şurada. Buraya girerek bir ilmek çıkartıyorum. Geri döndüm. İpim karşıda, ilk ilmeği örmeden alıyorum. Yeniden ilmeklerimi örüyorum. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. İkisini kesiyorum. Sağ kenarda ön yüzde ilmek çıkarıyordum. Döndüm. Sıradaki kenar ilmek yerine girerek ilmeğimi çıkartıyorum. Bu şekilde patiğimizin arkasını öreceğiz. Biz bu işleme son kenar ilmek yerlerine gelene kadar bakın. Şuraya gelene kadar devam edeceğiz. Patiğimizin arkasını bu şekilde örüp gelelim. Evet hanımlar, patiğimin arka bölümünü son kenar ilmek yerlerine gelene kadar ördüm geldim. Şimdi buradaki ilmeklerimizi keseceğiz. Yine ikişer ikişer toplayarak ilmeklerimi kesiyorum. Şu ipimizin ucunda gizleyerek götüreyim şöyle atlatarak. Son bir ilmeğim kaldı. Onu da yine kesiyorum. Kenarda tümsek bir görüntü oluşmasın diye tığ yardımıyla şöyle dibine batarak buraya bir sık iğne oluşturuyorum. Şöyle. Bir tane zincir çekip artık krem ipimi kesiyorum. Patiğimizi bitirdik. Şimdi kenar oyamız var hanımlar. Öncelikle şu ipuçlarını gizleyelim. Ardından kenar oyamızı yapalım. Şu aralardan girerek iplerimizin uçlarını gizliyorum. Evet. Patiğimiz görüntü itibariyle şöyle hanımlar. Dileyen sade de kullanabilir ama gördüğünüz üzere kenar oyası ayrı bir hava kattı. Güzel durdu. Eflatun ipimle oyamı yapacağım. Hemen şöyle bir ilmek oluşturuyorum. İlk topuğu kestiğimiz yerden itibaren şöyle ilmeğimi sabitliyorum önce buraya. Bu şekilde. Şimdi yapacağımız işlem şu. İpimi tığıma doluyorum. Sıradaki kenar ilmek yerine ilmeğin 2 kanadına birden batarak tığımdaki 3 ilmeği topluyorum. İpimi tığıma doluyorum. Sıradaki kenar ilmek yerine batarak tığımdaki 3 ilmeği topluyorum. Kenar oyamızı hanımlar bu şekilde yapıyoruz. İpimi tığıma doluyorum. Sıradaki kenar ilmek yerine girip bir ilmek çıkarıyorum ve tığımdaki 3 ilmeği topluyorum. Bu şekilde yapacağız. Bu şekilde patiğimizin çevresini dolanacağız. İlk başladığımız yere kadar yapalım gelelim. Evet hanımlar, ilk başladığım yere kadar kenar oyamı yaptım. Buraya bir tane zincir çekip ipimi kesiyorum. Hemen ipimizin ucunu aralardan geçirerek yine gizliyorum. Bütün iplerin uçlarını hanımlar patiğimizde böyle gizleyelim. Patiğimizin içi dışı tertemiz görünsün. Şöyle. Evet, patiğimizi bitirdik. Bir de şöyle bir kordondan fiyonk yaptım. Dilerseniz sade de kullanabilirsiniz. Ya da fiyonk yapmak istiyorsanız da öncelikle bir metre kadar eflatun ipimden keseceğim. Şöyle. Ortalama 1 metre vardır. Şimdi ipimi kestim hanımlar. Şu şekilde. Bu ipimizi şöyle ikiye katlıyorum. Şöyle bu iki ucunu tuttum. Bu şekilde hanımlar ipimizi şöyle
dolandıracağız. Şöyle birbiri etrafında şöyle saracağız. Bakın şöyle yaparak bayağı bir sıkı şöyle çevireceğiz. Burada çok sıkı bir görüntü olacak. Burası kıvır kıvır olana kadar bu ipimizi bu şekilde sarıp gelelim. Evet hanımlar, bakın ipimi bu şekilde katladım, sardım. Şöyle ikiye katlıyoruz yine elimde gördüğünüz gibi. Bunu şöyle bırakınca hanımlar bakın kendiliğinden birbirine dolanıyor zaten. Şöyle. Bu şekilde kordonumuzu oluşturuyoruz. Şöyle düzeltelim. Kordonumuzun şu ucunu bağlayacağım. Şuradaki ucunu da kesiyorum hanımlar. Bu kordonumuzla çok güzel fiyonk oluyor patiğimizin ön bölümüne. Bakın kordon şeklimiz böyle, patiğimizin tam bu orta bölümünden girerek kordonu bağlayacağız. Önce manken ayağıma giydireyim. Ayak üzerindeyken ortası kenarı daha çok belli olacak. Sonra kordonumuzu bağlayacağız. Gayet güzel bir patik oldu hanımlar. Çok şık. Ayağı da böyle oturuyor. Ayaktan çıkmıyor. Hoş bir model oldu. Kolay da bir modeldi. Gördüğünüz üzere baştan sona birlikte yaptık patiğimizi. Şöyle manken ayağıma giydirdim patiğimizi. Şöyle göstereyim. Tabanımız, patiğimizin kenarları. Tam bu ortasına bu kordonumuzu takacağım. Şöyle ortası şuradan görünüyor zaten. Şu bölüme. Şu arkadan girerek şu kremli olan yerden kordonumu ucunu arkadan çıkaracağım. Tekrar aynı ucu ben yan tarafına girerek ön yüzde tekrar çıkarıyorum. Sonrasında buraya fiyonk bağlıyorum. Şöyle baktık. Şöyle ucumuz eşit. Bu şekilde bağlıyoruz. Patiğimiz çok cici, çok tatlı göründü bu fiyonkla. Şöyle düzeltelim. Bu şekilde hanımlar. Evet. Modelimiz bu kadardı. Gördüğünüz gibi çok tatlı, güzel, hoş, şık bir model oldu. Çeyiz için de çok uygun. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.